Duisburg'u gerçekten böyle bilmiyordum yani. Cidden Türkiye'de dolaşıyor gibiyim. Hadi canım. Ya, Taksitle Ferrari. Verir niye olmasın? Bakın burada da Demet seni seviyorum, Emine seni seviyorum yazmış. Bir işveren Alman'ın iznine karışmaya başladığı an işleri yolunda gitmez. Evsizler gelip buralara yatmasınlar diye böyle metal koyuyorlar, sivri sivri şeyler koyuyorlar. Daha ucuz, daha düzenli, daha disiplinli bir yaşam var bana göre. Gördüğün gibi 10 metrede bir gelinlikçiye denk geliyoruz. Aman oradaki Türklere dikkat et, işte sana şunu yaparlar. Maalesef böyle bir kötü bir algı var. Duisburg'da nüfus %35, %40 azaldı diyebilirim ki hani bakarsanız dükkanlara kapalı. Evet, hepsi Adam kapalı. dükkanı kapatmış. Ben turist olarak rahat ettim o yönde. Tabii buraya... Sen turist misin Allah'ını seversen? Teşekkür ederim abi, sağ ol. Vallahi mı? Abi nasılsın, iyi misin? Selam vereyim sana. Var mı bir şey ihtiyacın? Sağ ol abi, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Vallahi iyi, Kırgızistan'a falan gittin ya. Senden iyi Hatırlıyorsun. Avrupa'ya gittim. Gerçekten mi? 5. ayda oradaydım. Kazakistan, Kırgızistan. Aa, çok iyiydi. Beğendin mi oraları abi? Güzeldi. Bir Abi daha çok geleceğim kesinlikle. eyvallah, çok memnun oldum abi. Çok teşekkür Bir ederim. şey ihtiyacın olursa biz buranın insanıyız. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ Seni olasın. gördüm de geldim. Abi çok sağ ol. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sevgili dostlar, güzel bir karşılaşma oldu abimizle. İzliyormuş videolarımı, sağ olsun. Abi sesin çıktı, kusura bakma, şimdi izin alamadım ama videoyu belki izliyorsundur. Hakkını helal et. Umarım herkes iyidir, keyfi sağlığı yerindedir. Gördüğünüz üzere benim gayet keyfim yerinde. Almanya gezimiz devam ediyor. Berlin'i gezdik, o bölgeyi keşfettik, hikayeler anlattım sizlere, şehri tanıtmaya çalıştım ama artık oradan ayrılmanın vakti geldi. Oradan ayrıldık. Nereye geldik? Türklerin Almanya'daki hikayesinin başladığı yere geldik. Ruhr bölgesindeyim arkadaşlar. Şu an Duisburg şehrindeyim. Biliyorsunuz 1961 yılında Türkiye'den işçiler buraya geldi, bir iş gücü anlaşmasıyla. Aslında misafir işçi olarak geldiler ama burada bir hayat kurdular, kaldılar ve hikayeleri başladı. Şimdi sizlere o hikayeyi anlatacağım bu videoda ve aslında Almanya'daki sistemi öğreneceğiz. Türklerin yaşamını öğreneceğiz. Buradaki kurallar, aklınızda oluşan soruların cevapları, hepsi bu videonun içerisinde olacak. Bir arkadaşımla tanıştıracağım sizi. Gezeceğiz, dolaşacağız, sohbet edeceğiz. Buradaki Türklerle tanışacağız. Sorularımızı ileteceğiz. Cevaplar bulmaya çalışacağız. Ve tabii bu bölgenin hikayesini de anlatacağım sizlere. Çünkü Ruhr bölgesi, burası Kuzey Ren-Vesfalya eyaletinin böyle önemli yerlerinden bir tanesi. Çünkü Almanya ekonomisinin bel kemiği. Bochum şehri, Essen şehri, Dortmund şehri, Gelsenkirchen, şu an bulunduğum Duisburg ağır sanayinin, sanırım metal sanayinin ve madenciliğin olduğu ve bu sebeple aslında Türkiye'den işçilerin buraya geldiği ve burada bir iş gücü olarak çalıştığı ve hikayelerinin başladığı yer. Bu hikayeyi anlatacağım arkadaşlar. Abimize de karşılaşınca güzel ve neşeli bir giriş olmuş oldu, sağ olsun. Kendisi de selam verdi. Beni yolda görürseniz lütfen selam verin, gelin tanışalım, konuşalım. Beni mutlu eden şeyler, hiç çekinmenize gerek yok. Hazır videonun başındayken de bir beğeni atarsanız, yorum atarsanız, kanala abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Ve videomuz da böylelikle başlıyor dostlar. Türkiye'nin lider su arıtma markası Hilesa Rosabilon'un sponsorluğunda videomuzu başlatıyoruz. Kendilerine de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Evinizde su arıtma cihazına ihtiyaç vardır, bir arayış içerisindesinizdir. Linki açıklamaya bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Bir arkadaşımla tanıştıracağım sizi. Güzel bir kahvaltı yapacağız ve bölgeyi keşfetmeye başlayacağız. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Dostlar, şimdi güne güzel bir kahvaltıyla başlayacağız. Hemen çayımızı söyledik. Sizleri bir arkadaşımla tanıştıracağım. Bu videoda yalnız değilim. Alperen'le tanıştırmak istiyorum. Bizim tanışma hikayemiz çok garip oldu. Tayland'da tanıştık Evet, biz aslında. evet. Böyle Krabi'de Güzel ufak bir bir tesadüf olmuştu. ayaküstü sohbet ettik. Oradan irtibat numaralarımızı almıştık. Dedi ki bir gün Almanya'ya gelirsen misafir etmek isterim. Seni gezdirmek isterim buralarda dedi. Bugüne kısmetmiş. Çok da güzel oldu ama yani. Abi ne nasılsın güzel. bu arada, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Geldik. Duisburg'umuzu tanıyoruz. Güzel Evet, Duisburg'umuzu. evet. Şu anda Duisburg'un Marsa bölgesindeyiz. Kahvaltı yapmaya geldik. Türk kahvaltısı yapacağız. Menemen burada. özlemişsindir. Menemen özledim yani. Menemen Simit yiyelim. özlemişsindir. Bir simit menemen, güzel bir kahvaltı yapalım. Ben 3 senedir burada yaşıyorum. Yine Duisburg bölgesindeyim. Aile birleşimi vizesiyle geldim buraya. 3 senedir de burada bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Memnun musun buradan? Tabii ben memnunum buradan. Almanya'dan, Duisburg'dan. Memnunum, evet. Çünkü burada bir sosyal çevrenin olduğu her yerde aslında insan mutluluğu bulabiliyor yani. Bizim de şükür burada arkadaşlarımız, şeylerimiz var. Sizler geliyorsunuz ve Eyvallah, sizler hani teşekkür bak ederim. ne güzel oldu. Her yerde de arı var bu arada ha. Arı Almanya'nın olmazsa olmazı yani. Bunları Lan bir öldürmenin kere- cezası bile var burada.
Şekere girdi Evet, bak. şekere girdi. Ağzının tadını biliyor bak, şekere girdi hemen. Burası şu an geldiğimiz mahalle özellikle çok ciddi anlamda Türk nüfusunun ya da göçmen nüfusu zaten Duisburg'da ve bu şu an Ruhr bölgesinde oldukça fazla. Videonun başında bahsettiğim sebepten kaynaklı olarak. Çünkü burada çok ciddi bir iş potansiyeli var arkadaşlar. Evet. Ağır sanayi var, metal sanayi var. Maden de vardı sanırım ama kapandı madenler. Kömür madenleri vardı çok çeşitli bölgelerde. Hatta ilk gelenler ağırlıklı olarak buralarda çalıştılar. Ama sonra buralar yeşille dönüşümle. Hani Yeşil teknoloji, evet, temiz enerji. Temiz enerjiye dönüşümden kaynaklı hepsi kapatıldı. Çoğu kişi emekli oldu. Dediğin gibi burası ağır sanayinin başkentlerinden biri. Almanya'nın bu bölgeyi omurgasını oluşturuyor diyebilirim sana. O yüzden göçmen nüfusu da Tabii, fazla, göçmen Türk nüfusu. nüfusu da. Mahalleyi şimdi göstereceğim arkadaşlar. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Evet, özellikle burada %70'ini göçmenler oluşturuyor diyebiliriz. Bunun çok ağırlıklı bir kısmı Türk asıllı göçmenler. Gerek Bulgaristan Türkleri, gerek bizim Türkiye'den gelen Türkler, Avrupa'dan gelen Türkler genelde bu bölgedeler. Burası aynı zamanda Avrupa'nın en büyük gelinlikçilerinin olduğu. Gelinlikçilerinin- Tabii gelinlikçi. Mesela Hollanda'dan. çok kuyumcu falan da var Hollanda'dan, burada. aynen öyle. Hollanda'dan, Belçika'dan dahil olmak üzere evlilik yoluna girenler mutlaka buraya yolları buradan geçer yani. Kendilerine de mutluluklar dilerim buradan. Kim evlenecekse yakın zamanda ya da yeni evlenmiş bir çift varsa mutluluklar dilerim. Kahvaltımızı yapalım ve bu kuyumcular, gelinlikçiler çarşısına doğru girelim. Bir bakalım, Vallahi onları da gösterelim. Evet, menemen çok özledim ya, menemen yiyelim. Abi insan özlüyor. Yalan yok Evet. yani, özlüyor yani. Özlenmez mi ya? Ben de burayı bulunca ben de çok sevinmiştim ilk geldiğim zamanlarda. Arkadaşlar, gerçek kahvaltı budur ya. Beni eskiden beri takip edenler bilirler menemeni ne kadar sevdiğimi ve gittiğim ülkelerde, Güney Amerika'da özellikle tanıştığım, evinde kaldığım, Couchsurfing'den çok böyle insanların evinde misafir oluyordum. Arkadaşlarım olduğunda sürekli menemen yapıyordum ve hep geçer not aldı yani. Menemen dünyada sevilen bir lezzet. Bunu kimseye kaptırmamamız lazım. Bak, bunu şakşuka adıyla herkes yapıyor. Kimseye kaptırmamamız lazım. Keyfe Bak isminde bir kahvaltıcıya geldik. Sağ olsun buranın abisi. Buranın abisi nereden çıktı ya? Buranın abisi yani. Duisburg'un abisi. Yaşı büyük sonuçta. Aynen. Abimiz de buranın sahibi, çok sıcakkanlıydı kendisi. Sağ olsun böyle güzel elleriyle menemen yaptı. Afiyetle yiyeceğiz. Abi eline sağlık tekrardan. Şimdi buna gevrek diyeceğim, yine bir linç yiyeceğim. Şöyle gevreğimiz, simidimiz de masamıza geldi. Abi budur ya kahvaltı. Kesinlikle. Peynir, zeytin, domates tabağımız var, salatalık tabağımız var. Bu Afiyet arada olsun. burada menemen diye geçer. Yani Menemen diye değil mi? bir İngilizcesi, bir Almancası Evet. yok. İşte Menemen. bazı Orta Doğu ülkelerinde şakşukada diyorlar. Bizim menemene yakın bir şey yapıyorlar. O yüzden böyle muhabbet arasında şakşukayı iliştiriyorlar. Ben de diyorum ki bir dakika, menemen. Onun bir geyiğini yaparız yani. Aynen öyle. Abi afiyet Menemen. olsun. Teşekkür ederim. Sana da afiyet olsun. Gevrekle menemen çok severim abi. Susam güzel bir tat katıyor çünkü. Şöyle ekmek banalım. Almanlar seviyor mu Türk yemeklerini? Tabii canım. Burada Türk restoranlarına git, çok Alman görürsün. Döner yiyenleri çok gördüm. Böyle ızgaradan da bahsediyorum. Böyle Türk yemeklerinden de görürsün. Böyle bizim kahvaltıları falan seviyorlar mı? Menemen olsun, poğaçalar olsun. Genelde onların çok bizim gibi bir kahvaltı kültürü yok. O yüzden gelmezler. Ağır bulur. Bunu bir yemek bulurlar yani. Hadi Ya canım. sana niye tavadan yiyorsun diyebilirler. Harbi mi? Ya bu Ona tava komik gelebilir bu tavadan yenir Ya, abi. ama ona Bu, komik geliyor. bu tavadan Tava alması yenir. lazım ona. Niye böyle ona delice bir şey gibi geliyor. Niye tavadan yiyorsunuz diye. Ben hemen tavadan yenir. Kesinlikle. Duisburg şehrinin Marxloh isminde bir bölgesinde, mahallesindeyiz. Aslında burası bir park alanı, araçların park ettiği bir yer. Ama burada böyle ufak bir pazar alanı kurmuşlar dostlar. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Kıyafet vesaire bir şeyler satıyorlar. Ama sizlere asıl göstermek istediğim ana caddenin üzerindeki dükkanlar. Şimdi bu bölgede dediğim gibi göçmen ağırlıklı. Türkiye'den gelen göçmenler var. Bulgaristan'dan gelen göçmenler var. Tabii farklı bölgelerden gelen insanlar burada işte fabrika bölgesi, sanayi bölgesi olduğu için buraya yerleşmişler. Bir hayat kurmuşlar ve bu hayatı devam ettiriyorlar. Onların bir düzeni var aslında burada. Kurdukları dükkanlar, restoranlar, işletmeler vesaireler hepsini burada görebiliyorsunuz. Kahvaltı yaparken de bahsettik. Çok fazla kıyafetçi, gelinlikçi, daha sonrasında kuyumcu bunlar var. Şimdi yürüdükçe sağa sola bir bakın. Dikkatlice yazıları inceleyin arkadaşlar. Ben kamerayı böyle hep karşı tarafta tutacağım. Biz arkadan sizlere bilgiler vermeye devam edeceğiz. Fark edeceksinizdir mesela, bakın sol tarafta kuyumcular var. Tabii şu an Türkiye'ye galiba tatile gidiyorlar değil mi abi bu dönemlerde? şu O yüzden anda- bayağı bir sakin Almanya. Evet, şu anda okullar kapandı. Bu yüzden çoğu gurbetçiler yola çıktılar bile. Hatta çoğu Türkiye'de. Hani Duisburg'da nüfus %35, %40 azaldı diyebilirim ki hani bakarsanız dükkanlara kapalı. Evet, hepsi Hani adam kapalı. dükkanı kapatmış. Evet. Ha, burası da kapalı. Hatta yazı var üstünde. Biz diyor Urlaub'da izindeyiz diyor. İzindeyiz, geleceğiz diyor. Aynen öyle. Anladım. Burada bir de şey olayı var. Mesela Türkiye'de bize bazen garip gelebiliyor.
arabayla işte 3-4 bin kilometre neredeyse gittisi geldisiyle yol yapılıyor. Şimdi evet uzun mesela bir diyelim mesafe. Van'a gidecek, Iğdır'a gidecek 3500-4000 kilometre bulur. Ama İstanbul 2400 kilometre buradan. Tabii bunun en büyük sıkıntı sadece yol değil, sınır kapılarındaki bekleme süreleri. Evet, Yeri bayağı geliyor, bir 8 kalabalık saat, oluyor değil mi? 8 saat bekleniyor oluyor. Sıkıntı yaşayanlar oluyor. Bazen hani o sınırda araçlarını boşaltıp tekrar yüklettirebiliyorlar. Kontroller olabiliyor. Çünkü bir sürü insanlar gitmişken buradan bir şeyler götürüyorlar. Kesinlikle götürmek istiyor ailelerine. Aslında bu insanların arabayla bu kadar yol gelmesinin sebebi biraz da ekonomik. Çünkü 4-5 kişilik bir aile düşündüğümüzde uçakla gelseler bu tatil döneminde ben biraz uçak fiyatlarına baktım, çok pahalı oluyor arkadaşlar. Tabii yani şöyle söyleyeyim, 4 kişilik bir aile uçak biletleri 3000 euro. Bazı yerlere göre şimdi lokasyon da önemli burada. Tabii. 4000 euroya kadar bulabiliyor. Bazı insanların bu bütçesini aşabildiği için arabayla 600-700 euro bu işi halletmeye çalışıyorlar yani. Ve tabii şey de götürüyor, yani götürebileceği bir sürü eşya da Tabii, olduğu için tabii, getirip tabii, götürebileceği. kesinlikle. Bu arada karşıda bir sürü böyle abiye dükkanı, gelinlikçiler vesaireler bir şeyler görüyorum. Biraz önce de Hollanda plakalı bir araba görmüştün sen. Hollanda'dan, Belçika'dan zaten bahsetmiştik. Gelinlik, düğün alışveriş için diyeyim daha doğrusu. Daha geniş şekilde daha doğru olur. Kuyumcuları burada, gelinlik, damatlık. Bu alışverişleri yapmak için Hollanda, Belçika'dan buraya çok sık geliyorlar. Bakın mesela burada bir gelinlik fiyatı yazmışlar. 1061 euro, nişanlık 561 euro. Genel olarak fiyatlar nedir çok bilmiyorum. Bunu görünce göstermek istedim. Çok fazla gelinlikçi, damatlıkçı, böyle nişanlık şeyler satan dükkanlar var ama burada da böyle bir tatlıcı görmüşken hemen videonun arasına böyle bir şeker arası olsun göstermek istedim. Burada da mesela davetiye, düğün malzemeleri vesaire bir şeyler yazıyor. Yani çok hakim olduğum konular değil. Şöyle sizlere göstereyim. Bak mesela bir şeyin kınası diyor. Burada da başka bir dükkan var. Genelde abi buraya dediğin gibi o zaman insanlar düğün alışverişi, çeşitli şehirlerden, Hollanda'dan, Belçika'dan yakın olduğu için aslında, yani aslında çok uzak değiliz biz şu an. Seçenekli olduğu için hem yakın dediğin gibi kesinlikle seçenek de çok. Gördüğün gibi 10 metrede bir gelinlikçiye denk geliyoruz. Berlin biraz daha Almanya, bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama orada bile geldiğimden beri genel olarak böyle sanki Türkiye'nin bir yerinde dolaşıyormuş, geziyormuş gibi hissediyorum kendimi. Yani dil konusuna zaten çekincem hiç yoktu. Ama bu kadar fazla böyle, Evet. çok büyük ülke ama sürekli Türklerle karşılaşınca abi diyorsun ki bir noktada sanki böyle hani evde gibi hissediyorsun yani gezerken. Bunu bana söyleyen ilk kişi değilsin. Hani buraya benim Türkiye'den arkadaşlarım da geliyor. Onlar da aynı şekilde söylüyorlar. Bak abi burada baş ağrılarına son diyor mesela Yani direkt arkada. her şeyi gördüğün gibi Türkçe. Baş ağrılarına Markayı da son diyor bilenler de abi. olabilir. Türkiye'de de var diyebilirim marka. Bak komple Türkçe. Her şey Türkçe. Evet, her şey Türkçe. Her yerde Türkçe yazı görüyorsunuz. Zaten dükkanlar vesaireler ve işte sana dedim ya Berlin'de şpetiler vardı. Kiosklar, bakkallar. Genellikle işte Türkler işletiyor. Benim girdiğim kioskların, o bakkalların hepsi Türktü yani. Abi anlıyor benim Türkiye'den geldiğimi. Hemen sohbete, muhabbete Türkçe. dalıyoruz Senin söylemeni yani. bile gerek kalmıyor. Kesinlikle Anlıyor senin öyle, Türk anlıyor. olduğunu. Bak, bugün kahvaltı yaparken bile abi ne dedi? Evet, evet. Türkiye'den mi gel? Anlaşılıyor. Evet, kesinlikle öyle. Bak burada çiğ köfteci var mesela. Hemen şöyle göstereceğim abi sizlere. Zaten yeme içme konusunda herkes gördüğüm üzere dönerciler dolu, Türk restoranları dolu. Yeme içme konusunda çok rahat edebileceğimiz bir yer. Dil konusunda da rahat edebileceğimiz bir yer. Mutlaka birileri Türkçe duyunca yardımcı da olmaya çalışıyorlar bu arada. Kesinlikle. Mesela O konuda hemen şey yaparlar insanlar. Hemen bir laf atar hemen bir tanışmak evet, için. Mesela. evet O sağ şeyler- olsunlar yani o konuda bir sıkıntı şey yapmadım, hiç yaşamadım. Ama burası özellikle söyleyeceğim, Anadolu'da bir şehirde geziyormuşum gibi. Her yerde şeyci var abi, tekstilci, dükkanlar, Türkçe, hepsi Türkçe yazıyor yani %80'i Türkçe yazıyor dükkanların. Evet, ya biz Tabelaların. böyle bildiğin Taksim gibi ya ortadan tramvaya geçiyor. Evet. Abi sürücü kursundan restoranına, kitap evinden gelinlikçisine, kuyumcusuna, tatlıcısına. Ben bu kadar İzmir'de Antep baklavacısı görmedim ya. Bak samimi söylüyorum sana yani. Ha, burada bal köfte var, döner var. Sağlı sollu her yerde bak. Karşıda manav yazıyor mesela. Kitap evi var ya. Evet ya, kitap evi var Türkçe direkt ya. kitapları bulabileceğim bir kitap evi var. Dostlar sizlere Duisburg'daki merkez camini göstermek istiyorum. Burası Köln'deki cami yapılana kadar Almanya'daki en büyük camiymiş. Hemen onun karşısında da şöyle bir alan tahsis etmişler. Burası da caminin otoparkı. Ücretsiz bir şekilde gelip buraya arabanızı bırakabiliyormuşsunuz. 2008 yılında bu yapıldığı zaman Almanya'nın en büyük cami buydu. Ondan sonra Köln'deki cami yapılınca o daha büyük oldu bundan. Köln'deki cami bayağı bir büyük çünkü buraya göre. Ama burada yani minareli bir cami bulmak da
zor bir şey ama Duisburg'da var bu. Genelde apartman tarzı yerlerde yani oluyor mesela değil mi? evdeki evi satın alıyorlar dernekler. Mescit yapıyor. Mescit diyoruz aslında. Cami dememek daha doğru olur. Mescit. Evet, genelde mescit tarzı oluyor arkadaşlar ama böyle minareli cami belli başlı yerlerde de görebiliyorsunuz. Duisburg Merkez Camii de onlardan bir tanesi. Dostlar, Bülent abiyle tanıştırmak istiyorum sizleri. Duisburg'da Altınbaşak kuyumculuk. Altınbaşak Kuyumculuk yolu buraya düşen olursa Bülent abiye bir selamımı getirsin, bir çayını içsin, sohbet etsin. bizi Tabii bulun. iş yapmak isteyen olursa o da tabii ki o kendi tercihiniz olur, siz bilirsiniz. Yani ben şöyle bir dükkana baktım. Ben çok anlamam böyle takı işinden ama yani burada bir gelinlik sektörü varmış abi. Öğretiriz sana ya. Öyle bir sektör varmış. Gelinlik olunca kuyumcu da oluyor yanında yani. Hemen burada böyle gördüm. Yüzük şimdi bakmaya falan gelenler bizim oluyor. cadde, yani Almanya'nın düğün sektörünün lokomotifi diyebileceğimiz bir cadde. Düğün sektörünün kalbi burada atıyor. Düğün sektörünün kalbi aynen burada atıyor. 25 senedir buradasın abi. Evet, Nasıl gidiyor hayat? Memnun musun? Bana göre güzel ya. Ben Almanya'nın düzeni, disiplinini seviyorum. Oturmuş bir düzen var, disiplin var. Kolay alıştın mı bu düzen disipline abi Türkiye'den? Bu arada Gaziantep'lisin abi. Gaziantep'liyim. Baklava ya. Baklava, kebap. Alıştık ya, güzel yani ilk 3 sene zorluyor insanı. Alperen kardeşimiz de az çok biliyordur bu işi. İlk 3 sene sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Ondan sonra tabii her şey bakıyorsun ki düzen var. Bu düzene, disipline alışınca, Türkiye'ye gidince bu defa orası sana tuhaf geliyor değil mi? Şu an ben o aşamadayım. Aynen. İlk geldiğim zamanlar bana bir soru sormasınlar diye çekiniyordum ben Almancadan ötürü. Sonra öğrenince tabii. Dili de hızlı öğrenebildin mi abi? Sen dili biraz rahat çözerek gelmişsin. Şimdi Ben burada kursa gittim. Hani belli bir Şöyle seviyeye bir kadar, şey, B1 seviyesine kadar geldim. ben hiç kursa gitmedim. Ama Esnaflıkla Almanların çözdün. yanında çalıştık ilk etapta. Esnaflıkla öyle çözdük yani, şu anda kendimize yetecek dilimiz var yani. Güzel abi, çok güzel. Evet. Zaten burada küçük bir Türkiye kurulmuş vaziyette gördüğüm kadarıyla. O yüzden insan Kesinlikle burada yani dil sorunun olmaz. Avrupa'nın neresine gidersen git her yerde Türk vardır. Yani bir Türk'le karşılaşırsın veya bir Türk restoranı, Türk yemeği veya bir Türk takısı, Türk mağazaları bulabilirsin. Yani o yüzden sıkıntı yok. Zaten biz aşmışız burada kendimizi. ben turist olarak rahat ettim o yönde. Tabii buraya Sen turist misin Allah'ını seversen? tabii burada yaşayan birinin mutlaka Almanca öğrenmesi gerekiyor ama çünkü aksi halde Kesinlikle. sisteme adapte Tabii olamaz yok, yani. yok. Çok Buradaki- çok zorluk çeker. Hep bir eksik olur yani. Tabii buradaki en büyük zaten ilk etapta halletmen gereken dil. Peki buraya mesela şu an son zamanlarda son 4-5 senedir bir beyin göçü geliyor Türkiye'den. Sağlık sektöründe mühendislerimiz geliyor vesaire buraya. Bayağı bir gelen göçen insan var. Var mıdır önerebileceğin ya? Almanya'ya gelecek olan varsa mutlaka şunu yapsın. Şuna dikkat etsin. Şimdi Almanya'ya gelen varsa sağlık sektöründe olsun, diğer sektörde olsun, bir defa bu disipline alışması lazım. Erken kalkmaya alışması lazım. Dil başlı başına bir sorun. Yani bunları göze alarak gelmesi lazım. Bunları göze almıyorsa, nitekim ben çoğunda gördüm yani sağlık sektöründe gelip de buranın sistemine ayak uyduramayıp çok dönen doktorlar da gördüm, hemşireler de gördüm yani. Onun için buraya gelirken bunları göze alarak gelsinler. Peki abi son soru. Almanya ekonomisi. Ne diyorsun? Ya bir şey olmaz bence ya. Almanlar biliyorsun yani Avrupa'nın lokomotifiydi. Zaten dünyanın lokomotifi diyebiliriz. Gerçekten de yani Amerika'dan sonra dünyayı yıllarca yönetmiş. Şu anda bir Çin etkisi var. Bu Çin etkisi de zamanla tabii Almanlar kendini yenileyecektir ya. Ben ondan eminim. Tabii biraz aşırı göçmen geliyor. Bunu tabii engellerse, düzenli bir şekilde gelişleri gidişleri kontrol ederse, kendini de yenilerse sıkıntı olmayacağını düşünüyorum yani. Peki insanlar geliyor buraya, bir iş yapıyorlar, çalışıyorlar, belli bir para kazanıyorlar. Geçim sıkıntısı olayı nasıl Almanya'da? Rahat geçinebiliyor mu insanlar? Yani Türkiye ile biz genelde kıyaslarız bu refah seviyesini ve Türkiye'ye göre daha iyidir Almanya'nın refah seviyesi. Hep o şekilde kıyaslarız ve aslında göç vermemizin sebebi de bu. Dünyanın birçok yerinden Almanya'ya gelmelerinin sebebi de bu. Sen de söyledin, Almanya dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi. Burada hayat ekonomik olarak böyle geçim sıkıntısı, geçim derdi olarak nasıl sence? Senin böyle gözlemlediğin, deneyimlediğin kadarıyla. Bana göre çalışan insana burada geçim sıkıntısı yok. Zaten sosyal bir devlet. Seni aç bırakmıyor, açıkta bırakmıyor.
Sen yeter ki buranın kanunlarına riayet ederek yaşadın mı? Burada aç da kalmasın, açıkta da kalmasın hesabı. Onun için yani burada ben çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Pahalı olarak Türkiye daha pahalı. Pahalılığa baktığın zaman buranın 2 katı. Ya burada kolay kolay geçim sıkıntısı var mıdır? Vardır. İnsanların gelir seviyesi burada da düştü. Ekonomiler her yerde sıkıntılı. Enflasyon her yerde var. Ama Türkiye'ye göre daha ucuz bir yaşam var gibi. Tabii daha ucuz, daha düzenli, daha disiplinli bir yaşam var bana göre. Ben çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum yani. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Rica ederim. Çay için de teşekkür ederim. Karanfilli Çay- galiba bu. Güzel bir tat geliyor içinden. Karanfil dosta gider dedik. Evet, eyvallah. Sen abi, sağ ol. gelince sana karanfil çay ikram Abi, ettik. ellerine kollarına sağlık. Sağ Bol olasın. kazançlar da diliyorum yani. Afiyet Hayırlı işler şeker olsun. Sağ ol. Ben abi. Çok teşekkür memnun oldum ederim. seni tanıdığıma. Sağ olasın. Ben de memnun oldum. Eyvallah abi, İnşallah çok sağ ol. yine başka bir zaman denk düşeriz. İnşallah abi inşallah. Belli başlı otomatlarda Türkçe seçenekleri var otomatlarda, ona dikkat ettim Berlin'de bilet alırken falan. Şimdi park ücretini ödeyeceksin değil mi? Evet. Şimdi girişte plaka yoktu. Ben ne kadar kaldım bilmiyorum ama bu bana söyleyecek şimdi. Önce plakaya mı giriyorsun? Evet. Onaylıyorum şimdi. Plakaya giriyorsun, onaylıyorsun, daha Bu sonrasında bana şey sordu. Yani ücretsiz kartım var mı diye. Yok. Ücret ödemem gerekiyor. 4,5 euro. Aynen. Giriş saatim yazıyor. Çıkış Tamam. saatim yazıyor. 3,5 saat kaldık, 4,5 euro ücret ödeyeceğiz. Bu arada Türkiye'den burada Almanya'daki araba fiyatları da merak ediliyor. Yani ben size kendi arabamdan örnek verebilirim. Bu arabayı ben 45.000 euro civarında aldım. Belli bir peşinat ödedim buna. Geri kalanı taksitlendirdim. Aylık yaklaşık bir 550 euro gibi fiyat ödüyorum. Tabii borcu bittiği zaman araba tamamen bize ait olacak. Tabii aylık sigorta, senelik bakım giderleri var Türkiye'de olduğu gibi. Ama herkes bu araba gibi bir arabaya sahip olmak zorunda değil. Burada 500 euroya da araba bulabilirsin. 1000 euroya da araba bulabilirsin. 1 milyona da araba bulabilirsin. 500 euroya aldığın araba sana sıkıntı çıkartılabilir. A noktasına B noktasına götürür ama bir ülkeden ülkeye götürmeyebilir. Konforu düşük olabilir. Bu araba gibi konforlu, daha az yorularak seyahat edemezsin. Burada genelde bu tarz orta seviye bir araba. Hani daha çok böyle 5.000 euro ile 10.000 euro arası, yani şu tarz araçlar daha çok tercih ediliyor. İnsanlar genelde işimi görsün, lüks olarak değil de işimi görsün, beni A noktasına B noktasına götürsün diye, ama biz çok seyahat ediyoruz. Seyahat ettiğimiz için ben bu tarz bir araba ihtiyaç duydum ve bu tarz arabayı satın aldım. Bununla biz İtalya'ya da gidiyoruz, İsviçre'ye de gidiyoruz. Beni yolda yormuyor, yolda bırakmıyor. En az güven oluyor, bir de rahat bir şekilde seyahat edebiliyorum. Burada şimdi bu arabanın mesela peşin olarak almak istedim bu arabayı. Ne kadar aşağı yukarı Peşin fiyatı? olarak 38.000 euroya da alabilirsin bunu. 39.000 euroya da alabilirsin. Ben aldığım zamandan bahsediyorum ama benim arabayı alalı 1,5 sene oldu. Şu an fiyatlar biraz değişmiş olabilir ama bu fiyatlar hakkında benim şu anda pek bir bilgim yok. Yani artık daha takip etmiyorum. Güncel olarak ama çok da fiyatı düşmemiştir. Türkiye fiyatı nedir bunun mesela? Yani Türkiye'de hemen mesela ilk aldığım zamanlar meraken bakmıştım bunu Türkiye'de alsam ne kadar. Biliyorsun biz hemen bir kıyaslama moduna Evet, giriyoruz. bir araba sevdamız var bizim ya. Evet, bir baktım ben 4 milyon, 4,5 milyon civarına da, hatta bu araba hibrit. Elektrik benzin bu modeli bulamamıştım satılıkta yani o yeşil sitede. Sarı sitede, özür diliyorum. Yoktu yani, hani belki Türkiye'de de yoktur. Bu buraya ait bir üretim de olabilir. Yani Evet, emin değilim buraya ama. kendilerine özgü modeller de üretiyorlar ya da Avrupa'ya özgü modeller de üretiyorlar değil mi? Bize gelmeyen. Evet gelmeyen veya Türkiye'de olup burada adı farklı olan arabalar çok var. Doğrudur. Kaç para peşinat vermiştin sen buraya, özür diliyorum. Ben tekrardan buna hiç soracağım peşinat vermesem de olurdu. Hı hı. Tamam, tamamen peşinatı ben kendi istediğim için verdim. 5.000 euro peşinat verdim. Sonrasını takside Sonra da bağladın. taksitlendirdim. Öyle bir Para bağlamak sistem de var istemedim. yani. Tabii para bağlamak istemedim. Tabii bu sistemden faydalanman için bir iş sözleşmen olması gerekiyor. He, Yani anladım. öyle hani herkes o şekilde yapamıyor bu olamaz. işi. Tabii yani adam sonuçta senden bir garanti istiyor. İş sözleşmenin de şey olması lazım. Kadrolu, yani sınırsız, süresiz bir sözleşme olmaması lazım. Süreli Anladım. sözleşme olursa süre şeklinde sana taksitlendirme yapıyor bu sefer. O bir şekilde onu yoluna bağlıyor ve bir şekilde sana bu arabayı satıyor. Yani süreli sözleşmen varsa ona göre taksit yapıyor. Evet. Zaten sınırsız bir oturumun ve sözleşmen iş konusunda rahatsan ona göre bir kolaylık Tabii sağlıyor sana. o zaman sen yani Ferrari de alabilirsin. O sana Yüksek kalmış. şeyli Tabii. bütçeli arabayı da taksitlendirip veriyor. Tabii verir. Hadi canım, Ya, verir. taksitle Ferrari. Verir niye olmasın? Bu arada dostlar bakın şöyle otobüsleri de göstereyim sizlere. Bazı otobüsler burada elektrikli. Hiç ses çıkmıyor. Lan diyorsunuz geliyor ama hiç ses yok. Evet, elektrikli değiştiğinin otobüs. farkına varmıyorsun. Evet, bizde de var elektrikli otobüsler Türkiye'de. Olması gereken bu bence yani. Evet, Çevreye bence de. daha şey oluyor. İzmir'de var mesela, benim çok hoşuma gidiyor Yani elektrikli böyle bir otobüs şey gördüğümde. mümkünse neden olmasın? Kesinlikle Herkes yapmalı öyle. yani sonuçta. Burada kurallar araç kullanırken oldukça sıkı değil mi? Yani bir ehliyet almak çok ciddi burada bir mesai gerektiriyor. Kolay alamıyorsun ehliyeti. Kesinlikle ben her zaman şunu söylerim. Bir kişi Almanya'dan ehliyet aldıysa ben hiç onun sürüşünden şüphe duymam. Arabamı ona verebilirim. Yani. Hani alsın arabamı gitsin. Eğer Almanya'da ehliyet aldıysa o araba sürmeyi biliyordur çünkü. Burada pahalı diye biliyorum Almanya'da ehliyet almak. Dünyanın en pahalı. Pahalı der ki dünyanın en pahalı ehliyeti. Bu
kesin bir bilgi. Ya burada 3 ile 4 bin euro arasında. Çok başarılıysan sıfırdan ehliyet yapıyorsan 3 bin euro. Biraz hani böyle tekrar ders görmen gerekirse tek seferde sınavı geçemezsen 4 bin euro. Daha da geçemezsen 6-7 bin euroya kadar bulabilir Daha yani. da patlıyor Tabii ya. kesinlikle. Ama herkes kurallara riayet ettiği için böyle gözü kapalı araba sürüyor burada. Evet, burada- Kazalar vesaireler çok oluyor mu? Ben Mutlaka çok oluyordur da. görmüyorum. Kesinlikle oluyor çünkü 85 milyonluk bir ülke ve yani çok araba şey var. Bunların içinde muhakkak kaza da olacak yani. Kesinlikle Bu öyle. kötü bir şey ama sonuçta adı üstünde kaza. Evet. Kimse isteyerek yapmıyor bunu. Ama oran biraz daha düşüktür diye çok düşük düşünüyorum. oran. Oran çok düşük. Yani diğer ülkelere kıyasla gerçekten düşük. Videonun başında bahsetmiştim dostlar. Ruhr bölgesi Almanya'da 19. ve 20. yüzyıllarda ağır sanayinin kalbiydi. Metal, çelik, ağır sanayi, madencilik faaliyetleri bu bölgede yaygın olarak sürdürülüyordu arkadaşlar. Ta ki 1960'lara kadar, daha sonrasında yeşil teknoloji devrine geçiyorlar. Madenler kapanıyor. Ağır sanayi hala devam ediyor bu arada ama daha çok böyle yeşil teknoloji faaliyetlerini görebiliyorsunuz şu an Almanya'da. Artık o evreye doğru yol almış durumdalar. Ama eski dönemlerde yurt dışından gelen göçmenler genellikle dediğim gibi Ruhr bölgesine geliyordu ve bu fabrikalarda çalışıyorlardı. Şimdi abi biz şeye çok uzak mıyız Duisburg'a? Burası Duisburg'un merkezi. Duisburg'un merkezi. Evet, yani Duisburg sayılıyor burası da. Duisburg olarak geçiyor. Bu fabrikanın ismi neydi? Şu an burası bir müze gibi aslında. Çalışmıyor bu fabrika. Ama ve lakin şey yapabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde ziyaret edebiliyorsunuz. Bu çevredeki insanlar geliyor, ziyaret ediyor. Tabii. Turistler geliyor, ziyaret ediyor. Avrupa'dan çok öğrenciler geliyor buraya. Mühendislik okuyan öğrenciler. Burada gezi yapıyorlar. Öğretmenler tabii buranın geçmişini anlatıyor. Sonuçta bu da bir endüstrinin aslında başlangıcı, yani başlangıç yerlerinden bir tanesi. Burası Thyssen fabrikası olarak geçiyor. Thyssen Krupp olarak geçer. Yani şu anda hani mesela bir alışveriş merkezine Türkiye'de gittiğinizde dikkat edin. Yürüme bantları, Ha, yürüyen merdivenler. yürüyen merdivenler. Çoğu bu markaya ait hatta. Thyssen Krupp'a ait. Hatta şöyle bir bilgi verebilirim. Atatürk ömründe bir kere Almanya'ya geliyor ve gelip ziyaret ettiklerinden bir yerde bu Thyssen Krupp'un Essen'deki fabrikası. Essen şehrindeki. Essen şehrindeki fabrikasını O da ziyaret ediyor. Ruhr bölgesinin önemli kentlerinden Evet. bir sanayi kenti. Essen, Dortmund, Gelsenkirchen, Bochum, Duisburg. Yani Aynen öyle. bu bölge bir dönem, hatta belki halen Almanya'nın ekonomisinin bel kemiğini Evet, oluşturuyor kesinlikle, arkadaşlar. kesinlikle, Yani halen bile diyebiliriz belki. Evet. Bilenler varsa mutlaka İş bizi gücü bilgilendirecektir. Evet. Üst kısımlara doğru çıkıldığını gördüm. Şöyle merdivenlerden hızlı bir şekilde yukarı çıktım. Hem Duisburg manzarasını görelim istiyorum, hem de bulunduğumuz bu sanayi bölgesini yukarıdan inceleyelim istiyorum. Yani 1961 yılı, o dönemleri yaşayanlar duygu dolu olacaktır yani. Hem Türkiye'nin şartları, Almanya'nın şartları, memleketini bırakıp hiç bilmediğin topraklara geliyorsun. Sirkeci Garı'ndan bindin trene, 1961 yılı Münih'e geliyorsun. Belki hayatında hiç duymadığın bir yer. Almanya, sadece belki kulaktan dolma bilgiler var, belki hiç bilgin yok. Çok büyük cesaret gerçekten. O insanların o zamanlarda yaptığı hayranlık uyandırıcı. Kendi memleketini, ailesini, eşini, dostluğunu, sevdiğini bırakıyor ve gurbet ele çalışmaya geliyor ve burada bir hayat kuruyor. Aslında misafir işçi olarak geliyorlar. 1-2 sene çalışıp sadece Almanya'nın bu kalkınma sürecine katkıda bulunup paralarını kazanıp memleketlerine döneceklerdi bu insanlar, ama ve lakin çeşitli krizler oluyor, durumlar yaşanıyor derken ne yaptılar bu insanlar? Burada artık kaldılar ve bir yaşam kurdular. Onların çocukları Almanya'da 1. nesil, 2. kuşak, 3. kuşak doğmaya başladı ve artık buranın kültürüne belki daha da adapte bir şekilde hayatlarını şu an idame ettiriyorlar, yaşıyorlar. Birazcık bağımız kopmuş gibi ama onu söyleyebilirim. Bakın burada da Demet seni seviyorum, Emine seni seviyorum yazmış. Ya her yerde Türkçe görüyorsunuz. Duisburg'u gerçekten böyle bilmiyordum yani. Cidden Türkiye'de dolaşıyor gibiyim. Şimdi Berlin'i gezdik, orada biraz daha tabii ki Almanya, daha net hissediyorsunuz ama orada da yani hiç yabancılık çekmedim, bunu söyleyebilirim. Ama buraya gelince hakikaten Türkiye'de bir yerde dolaşıyor gibiyim yani. Gezdiğimiz, dolaştığımız o sokağı gördünüz yani. Tabelalar Türkçe, esnaf Türk, sokakta herkes Türkçe konuşuyor. Göçmenler tabii ağırlıklı olarak bu bölgede yaşıyor. Onun da çok büyük etkisi var. Bilmiyorum yani, sağ olsunlar sıcakta karşıladılar. Böyle sokakta sohbet vesaire de ettik bazı insanlarla. Tabii kameraya herkes çıkmak istemiyor. O yüzden herkesle tanıştıramıyorum sizi. Ama ola ki ben bir daha Almanya'ya gelip farklı bölgelerini tabii ki gezmeyi düşünüyorum. Etrafı gezdirmek isteyen olur, tanışmak isteyen olur, video çekmek isteyen olur. Lütfen bana ulaşın Instagram'dan ya da YouTube yorumlara yazın. Bir şekilde bir kontak sağlayalım. Belki daha farklı konularda videolar çekeriz. Yani bilmiyorum, köyleri gezmek istiyorum. Ev hayatlarını göstermek istiyorum. Bilmiyorum, yardımcı olmak isteyen olursa lütfen ulaşsın. Birazcık böyle bağımız kopuyor gibi hissediyorum. Yani Almanya'daki
Türkler ve Türkiye'deki Türkler biraz böyle çatışıyor gibi hissediyorum belli başlı açılardan. Her iki tarafın da ihmalkarlığı vardır. Biraz daha anlayışlı olup bu bağı korumamız gerekiyor açıkçası. Yani bilmiyorum, bunları söylemek istedim. Yorumlarda bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz. Fikirlerinizi söylerseniz bu konu hakkında beni çok mutlu edersiniz. Benim adım Bilgi Toprak, 11 yaşındayım. Türkiye'den geliyorum. Buradan arkadaşlarıma selamlar yolluyorum. Böyle bir şeyde olmak benim için çok heyecanlı bir deneyim. Kardeşim beni tanıdı sağ olsun. İzliyormuş, Evet. takip ediyormuş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan ailesiyle gelmiş. Burayı geziyormuş. Videoda olmak istedi. Beraber şöyle bir anımız olsun istiyorum. Evet. İstanbul'un neresinden? Kartal'dan Kartal'dan. geldik. Biz uçağa falan bindik. Nasıldı yolculuk? Çok güzel. Almanya'yı sevdin mi? Çok. Sevdin. Nerelere geçeceksin bundan başka? Düsseldorf'a gideceğiz. Orada otelde kalacağız. Tamam. Sonra Köln Katedrali'ne gittik. Nasıl, beğendin mi Gezdik. orayı? Evet. Çikolata Müzesi'ni gezmiştik. Çok güzel her yer. Yemekleri sevdin mi burada? Çok. Her yer mükemmel. Bütün Güzel. yemekler. Evet. Tamam, inşallah bu vesileyle bütün dünyayı da gezersin. İnşallah. Anlaştık. İleride o zaman belki senin de böyle bir içerik ürettiğin kanalın olur, ya da Olur. sosyal medya hesabın olur. Biz de takip ederiz seni. Evet. Ama derslerine de çalış. Tamam. Bol bol kitap oku. Gittiğin ülkelerin tarihini de oku. Ailene sen anlat. Sen rehberlik et, olur mu? Olur. Anlaştık. Arkadaşlarına tekrar selam göndermek istersen. Görüşürüz arkadaşlar. Ben ünlü oldum. Dostlar şimdi Düsseldorf'a geldik. Arabaya bir park yeri bulduk. Park bulduğumuz yer arabayı aslında şarj edeceğimiz yer. Burada elektrikli şarj ünitesi var. Kaç saat burada arabayı park Tabii bak, edebiliyordun? tabelaya bak gösterebilirsin. 4 saat boyunca şarj halindeyse park yapabiliyorsun. Tamam. Buna bir ücret ödemiyorsun. Yani sadece şarj ücreti ödüyorsun. O çok bir ücret tutmuyor ama ben bir otoparka girip park etsem burada saatlik ücreti 3 euroya 4 euro arası ödeyeceğim. Ya 4 saatine 16 euro ve 12 euro ödeyeceğim. Ama ben burada belki 5 euro şarjda 4 saat durabilirim yani. Burada mesela saati ne kadara şarj ediyorsun elektrikli arabayı? Saat olarak değil de kilowatt olarak var. Kilowattı 50 ile 55 sent arası. Kilovata 55, Evet. 50-55 sent. Evet. Şimdi 4 saat boyunca ya da biz gezdiğimiz süre boyunca burada arabayı şarj edeceğiz. Bu senin kendi arabaya çıkarttığın kart mı? Arabaya çıkarttığım kart. Zaten elektrik firmasının ismi yazıyor burada. Hı hı. Anlaşmalı. Şimdi bu bağlandı. Burada şarj edecek. Benim arabam hibrit tabii yani. Çok böyle bir Tesla gibi devamlı şarj etme bir zorunluluğum yok. Benzinle de çalışıyor. Ama bu tarz yerlere geldiğim sürece benim burada bir de park bulma kolaylığı sağlıyor bana. Evet, Çünkü birkaç yerde elektrikli gördüm olmayan ben de. araçlar park edemiyor buraya. Hani elektrikli araçlar park ediyor. Benim aramda yani hibrit elektrikli araç olduğu için ben buraya rahatlıkla park edebiliyorum. Bir de plakalarda elektrikli olunca şöyle E harfi koyuyorlar. H varsa old school araba, yani eski araba, klasik araba oluyor. Bunu da göstermiş olalım dostlar. Şu an neredeyiz? Düsseldorf'tayız. Düsseldorf'a geldik. Burası Almanya'nın önemli şehirlerinden bir tanesi. Moda şey. Aynen, burası şöyle bir de şu an Kuzey Ren-Westfalya'nın başkentindeyiz aslında ve Aslında evet. Eyaletin Eyalet başkentindeyiz. başkenti olarak geçiyor aynı zamanda. Almanya'nın moda başkenti, Evet. moda kentlerinden birisi. o bilgi bana yeni geldi seninle birlikte. Şimdi gezip göreceğiz. Bakalım hakikaten burası Almanya'nın moda başkenti mi? Düsseldorf'u gezmeye çok güzel bir yerden başladık. Böyle sağlı sollu bir sürü mağaza görüyoruz arkadaşlar. Restoranlar, kafeler var. Orada kardeşimiz yere ülkenin bayraklarını çiziyor. Bir ara bir şey olmuştu ya. Türk bayrağını yere çizdi diye dövmüşlerdi. Almanya'da mıydı orası? Almanya'daydı ve o yüzden kenarda bir direk koyup o şekilde Türk ve sonradan Azerbaycan bayrağı da eklendi. Çünkü o olayı hatırlıyorum ama hangi ülkede dayak yediğini o adamın hatırlamıyorum. Almanya diye Abi aklımda Almanya'da kalmış. hatırlıyorum. Bir Köln tarafında domun etrafında olması lazım hatta. Çünkü o sanatçıları görüyorum ben. İtalya'da falan da vardı. Avrupa'da yapıyorlar galiba, büyük şehirlerde. Büyük şehirlerde Yapıyorlar. İnsanlar bahşiş topluyorlar öyle. Burası Sanat neydi abi bu sokağın ismi? Bayağı Burası- meşhur bir yer galiba. Burası Düsseldorf'un en meşhur sokağı, caddesi diyebiliriz. Shadow Caddesi olarak geçiyor. Bayağı bir mağaza var bu bölgede. Burada evet modanın işte kalbinin Ha, modanın kalbi burası. burası evet. Ha, İki tamam. Beraber orayla burası birbirine Mağazalar bağlı. olduğu için sanırım bu isim veriliyor ve Tabii, tabii çok büyük güzel markalar, marka. iyi markalar da var gördüğüm kadarıyla. Ortadan bir bisiklet yolu geçiyor arkadaşlar. Sağlı sollu yürüyüş yolları, geniş bir cadde burası. Yürüyüş yolları yapmışlar. Mağazaları da görüyoruz. Bu yolun sonu buranın Ren Nehri'ne Ren Nehri. açılıyor. Tabii oraya gidene kadar da çok güzel barlar, en uzun barlar sokağından geçiyorsun. Orayı da Avrupa'nın en gösterelim. uzun O bölgeyi de barlar sokağı, gösterelim. Ya burası Eskişehir Astat olarak mı geçiyor? Öyle bir şey var değil mi Eskişehir Almanya'da? olarak geçiyor. Mesela burada sağ tarafta böyle bir dikey bir alan var, çim alan. İnsanlar burada oturuyorlar, gençler. Güzelmiş ha. Ve buranın sağ tarafında emin olmamakla beraber dış kaplaması yeşil olup, doğal yeşil olup en büyük bina bu. Şu mu? Evet. Ben Şöyle evet. gösteriyorum o zaman Bunlar izninle. gerçek. Biraz uzaklaşıyorum.
Şöyle göstereyim, bakın bunların hepsi gerçek bitki. Bayağı da güzel yapmışlar bu arada. Ha, bak şöyle dokuyu göstereceğim. Şöyle kamerayı çevirince hemen karşıda gençlerin oturduğu bu alan var. Belli başlı kurallar oluyor. Bakın mesela barbekü yapmak yasak, köpeğinizin buraya pislemesi yasak, ateş yakamıyorsunuz. Belli başlı bisiklettir, skuterdir. Onlarla buraya giremiyorsunuz. Ama çimlere basabiliyorsunuz tabii ki, insanlar oturuyor burada. Hemen karşınıza böyle bir şey alıyorsunuz. Burada vakit geçiriyorsunuz. Ortam böyle arkadaşlar. Yani belli başlı noktalarda Almanya'da böyle alanlar, ya tabii ki dünyanın birçok yerinde var ama gençlere ya da vakit geçirmek isteyenlere sağlanmış. Ve insanlar içeceklerini alıyorlar, takılıyorlar. Mesela Berlin'de de o ortam vardı, o rahat ortam vardı. Tabii, yani. rahat Parklarda kültür, özellikle. Rahat kültür Almanya'nın vazgeçilmezi yani. Burada insanların rahatını bozmadığın sürece herkesle her türlü muhabbeti yapabilirsin. Yeter Ama- ki rahatları bozulmaz. Tekrardan şunu söylemek istiyorum. Şu bisiklet yolu olayına ben bayıldım Almanya'da ya. Bunu her bisiklet yolu gördüğümde söylüyorum. Çünkü kendi ülkemde de olmasını istiyorum. Ama maalesef bizim şehirleşmelerimiz biraz daha böyle çarpık olduğu için bu konuda kendimize bir öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Bunu sadece büyük şehirlerde değil. Şu Almanya'da sen herhangi bir köyüne git. 5 tane hane olsun. Orada bile bisiklet yolunu görürsün. Tabii, çünkü bu buraya ait bir şey değil. Büyük şehirlere ait bir şey değil. Her Çünkü yerde görürsün kıymet ama. veriyorlar ya. Bak bu konuda maalesef biz tabii çok fazla dertlerle de uğraşıyoruz ama şimdi ona da bir bahane üretmeyelim. Çünkü 1945 2. Dünya Savaşı bitmiş. Almanya artık yerle yeksan dümdüz olmuş bir Kesinlikle, ülke. kesinlikle. Her şehri böyle binlerce kez bombalanmış. O noktadan buraya gelebiliyorsa bir ülke, biz niye gelemeyelim, değil mi? Yani bunun eleştirisini yapacağız. Derslerimizi çıkartacağız ve kendimize güzel, insanlara layık, eğlenecekleri, keyif alacakları, rahat edecekleri çalışma alanları oluşturacaksın, dinlenme alanları oluşturacaksın. Aslında bu bir sistem meselesi. Sistemini oluşturacaksın. İşte belli başlı böyle gelişmiş ülkeler deniyor ya, onların sevilme sebebi tamamen bu sistemi kurabilmelerinden kaynaklı yani. Sadece çalışma alanı olarak değil, insanların dinlenme, vakit geçirme, eğlenme alanlarını da güzel dizayn edebildikleri için. Tabii insanın bu sebepten dolayı psikolojileri de iyi durumda oluyor. İyi durumda olan insan da topluma daha faydalı oluyor tabii ki. Yani sen psikolojisi iyi olmayan insanın topluma faydalı olmasını bekleyemezsin. Abi bir de biz bu dünyaya sadece çalışmaya mı geldik? Hiçbir keyif almayacağız abi ya. Biz çalışmak için yaşamıyoruz. Evet. Almanların mesela tatiline karışmayacaksın. Bir işveren Almanın iznine karışmaya başladığı an işleri yolunda gitmez. Olay çıkar ki Aynen. olması gerekiyor. Tabii. Buraya çok güzel bir alan yapmışlar. Büyük ihtimalle bir kaynaktan su geliyordur ama buradan böyle bir kanal açmışlar. İleriye doğru devam ediyor. Çok da güzel bir heykel yapmışlar. Balık görüyorum. Balıkla mücadele eden bir küçük adam ya da çocuk görüyorum. Burada da dert yanan bir kuş kardeşimiz var. Ve bir yine adam görüyorum. Elinde böyle bir mızrak var. Sanki balığa saplıyor ya da bir canavar da olabilir o. Değişik bir tasvir yapmış. Abi şimdi böyle devam edelim. Sana bir şey sormak istiyorum. Birçok konu hakkında böyle konuşuyoruz ediyoruz da. Burada ana şuna baksana. Ne yapıyorsunuz lan? İyi misiniz? Biraz çekindiler. Evet. Tedirgin etmeyelim hayvanları. Burada şimdi geldik, yaşamak istedik. Büyük şehirler var, nispeten küçük şehirler var, köyler var, kasabalar var vesaire. Sen genel olarak bir düşündüğünde aylık mesela insanlar ne kadar para kazanıyor aşağı yukarı? Ortalama bir gelir de söylersen ona göre kira kıyaslarsak çok sevinirim. Ortalamayı NRV yani North Rhine-Westfalia eyaletinden örnek verebilirim. Her eyalette o zaman farklı. Tabii kazançlar farklı. Yani bazı eyaletlerde biraz daha yüksek, bazı eyaletlerde çok daha düşük. Burada 1800 ile 2000 euro arası ortalamadan bahsediyorum. Yani şimdi vasıflısı var, vasıfsız insan var. Hani o yüzden 2000 euro ortalama diyebilirim. Atıyorum aşağı yukarı 2000 euro para alıyorsun. Tamam, güzel. Mahallesine göre de kira değişiyordur ama aşağı yukarı kiralar ne kadar mesela? Bunu da yine ortalama olarak cevap vereyim. Düsseldorf büyük bir şehir, kaliteli bir şehir. Düsseldorf'ta ortalama kiralar 1200 euro ve 1400 euro arasında değişir. Apartman dairesinden bahsediyorum. Ama mesela bizim geldiğimiz Duisburg bölgesinde kiralar 800 ile 1000 euro arasında. Ama şurada şöyle bir detay var. Burada soğuk kira ve sıcak kira muhabbeti var. Ne demek soğuk kira ve sıcak kira? Yani sıcak kira, kiranın içerisinde senin çöp vergilerinin mesela diğer vergilerin dahil olduğu, ondan sonra içinde su dahil olduğu,
apartmanın ortak giderlerinin dahil olduğu bir kira. Bu kira mesela örnek veriyorum 1000 euro kira veriyorsun ama sene sonra senin kullandığın su ve ısınma giderlerin hesaplanıyor. Belki de sene sonunda 1000 euro, 2000 euro bile geri alabilirsin. Bu senden önceden toplanıyor. Sene sonunda bağımsız bir kuruluş tarafından test edilip vermen gereken ücret hesaplanıyor. İade gidilmesi gereken ücret hesaplanıyor. Bunun sonucunda iade de alabilirsin. Ekstra bir para da ödeyebilirsin. Tamamen kullanım sınırını geçip geçmemene bakıyorlar. Evet, Buna kesinlikle. ne deniyordu? Sıcak kira, Sıcak one kira. meter diyorlar ona. Soğuk kirada da sadece evin kira giderini, yani senin ev sahibinin olan kazancı ödüyorsun. Yani kullanım bedelini ödüyorsun. Bunun içerisinde vergiler dahil olmuyor. Bunu sen ayrıyeten kendin ödüyorsun bu sefer. Peki burada en çok hangisi tercih ediliyor? Sıcak kira mı yoksa soğuk kira mı? Kesinlikle sıcak kira tercih ediliyor. Çünkü insanlar ayrı ayrı onlarla uğraşmak istemiyor. Bir de burada denetim mekanizmasına güveniyor insanlar. Çünkü Almanya devleti senin bu hesaplamayı ev sahibine yaptırmıyor. Kendisi denet... Düsseldorf'ta veya Duisburg'da yetkili bir kurum oluyor. Aynen. Bilgiler Tarafsız ona bir gidiyor. denetim Aha. kurulu geliyor, O yüzden hallediyor her şeyi. Sen bunu doğru olduğundan %100 emin oluyorsun. Mesela Duisburg biraz daha ufak bir şehir buraya nispeten. Evet. Orada kiralar biraz daha düşük oluyor o zaman. Yani Evet. şehir büyüdükçe kiralar da doğal olarak artıyor. Ben 805 euro ödüyorum. Evim 73 metrekare. Kaç senelik abi evin? Ya buradaki evlerin ortalaması 50-60 sene, yani böyle bir 5 senelik ev çok Sıfır zor ev bulursun bulmak yani. falan çok zordur çok abi. zor bulursun ama 60-70 senelik evlerde taş çıkartır yani, hani öyle söyleyeyim çoğu yere. Güzel korunmuşlar ve bakımları vesaireleri Tabii. yapılmış. Bir de burada senede bir modernize etmişler evleri. çok böyle benim uyuz olduğum bir konu var. Aslında bilmiyorum ya. İlk duyduğumda böyle tuhaf gelmişti bana. Evden çıkacak ya mesela kiracı. Abi mutfağını söküp götürüyor. Sen mutfak falan alabiliyorsun ya da anlaşıp parasını verip onun mutfağını. Yani mutfak dediğim de böyle bulaşık makinesini, işte fırınını, ocağını, aspiratörünü onları alıp götürüyor. Tabii ki. Yani biz eve girdiğimizde evde mutfak yoktu mesela. Biz mutfağı Çok aldık. garip geldi bana biz eve ya. girdik, mutfağın gelmesini bekledik bir süre. Hani mutfağa gelip garip ya. montaj yapmalarını bekledik. Öyle girer girmez ev mutfaklı olmuyor. Tabii bu şekilde kirayı verenler de oluyor ama genelde çoğu insan girdiği zaman kendi mutfağını kendi yapıyor. Türkiye'de savaş çıkar abi. Evet. Mutfaksız bir ev ya olmaz burada abi. öyle bir şey mümkün değil. İşte kültür farkı arkadaşlar. Öğreniyorsunuz, gezdikçe öğreniyorsunuz. İnsanlarla konuştukça öğreniyorsunuz. Ya da işte büyük ihtimalle ben hani kimseyle konuşmasam bile buraya gelsem öyle bir şeyin içinde deneyim olarak kendim onu yüzleşsem öğreniyorum yani. Bunu da tabii gezerek. Tabii çok şaşırırsın kendi Evet. deneyimleri öğrenince Derim ama mutfak nerede abi derim yani. Mutfağı bize niye vermedin derim. Düsseldorf'ta ibretlik bir heykel görüyoruz. Peşin satan ve veresiye veren heykeli. Bu şu an yine buradaki böyle en çok ziyaret edilen sokaklardan birine konmuş. İnsanlar gelirken bu abilerimiz de tabii ki böyle fotoğrafta çekiliyorlar. Şöyle etrafı da göstereyim sizlere. Aldi buranın en sevilen süpermarketlerinden bir tanesi, market zinciri. Sanırım fiyatı da uygun. Aldi var, Rewe var, Penny var, Netto var, Lidl var. Lidl'la Aldi ucuz olandı sanırım, doğru biliyorsam. Ama video çekmek yasak içeride, o yüzden size içeriği gösteremiyorum dostlar. Yani gelirseniz Aldi'den, Lidl'dan bir şeyler böyle alabilirsiniz. Daha fiyat olarak uygun. Sanırım en cafcaflısı Rewe miydi? Rewe. Fiyat olarak biraz daha yüksek. Biraz daha yüksek ama her şey Organik olabilecek. ürün vesaire bir şeyler de bulabiliyorsun içeride. Tabii. Belki ondan da Aslında fiyat burada farkı vardır. Tüm marketlerde bio, organik ürün bulabilirsin. Her markette var. Özel olarak öyle marketler de var bu arada. Sadece organik bio ürün. satan, Evet. Sadece bio satan ürün, sadece bio satan marketler de var. Başka hiçbir şey satmıyor. Bio ürün, her şey bio oluyor. O tarz marketler de var tabii. Ama bu sayede bütün marketlerde de bio reyonu var. Şu olayı Avrupa'ya geldiğinizde görebilirsiniz belli başlı yerlerde. Evsizler gelip buralara yatmasınlar diye böyle metal koyuyorlar, sivri sivri şeyler koyuyorlar. Avrupa vloglarını izliyorsanız bir sürü gezgin arkadaşımız geziyor, dolaşıyor. Ben de elimden geldiğince artık sizlere gezip göstereceğim arkadaşlar. Çünkü çok fazla böyle evsiz de görüyorsunuz. Sokakta yaşayan insan var. Almanya'da mesela sosyal yardım alıyorlar ama yine de bu insanlar sosyal yardım alsa da sanırım böyle geçinemiyormuş. Onun da detaylarını birazdan anlatacağız. O yüzden insanlar işte sokakta yaşıyorlar. Buralarda uyumasınlar diye böyle dükkanlar bir şeyler koyuyorlar. İnsanlar oturmasın, uyumasın diye. Ne yapıyorlar bu insanlar da? Köprü altlarında filan, metrolarda yaşıyorlar büyük şehirlerde. Köprü altlarında yatıyorlar, kalkıyorlar. Zor bir yaşam. Gerçekten zor bir yaşam.
Bu arada gözünü sevdiğimin Roma'sından sonra sokaktan böyle şişemi doldurabileceği bir çeşme ne doğru düzgün Floransa'da vardı. Olsa da sıcacıktı. Ne doğru düzgün Venedik'te vardı. Tek tük vardı orada, yine serindi, şimdi oranın çok hakkını yemeyeceğim ama az vardı. Ya Roma'yı bu konuda gerçekten çok takdir ettim. Almanya'ya geldiğimden beri ne yapıyorum? Suya para veriyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Su gerekiyor. İçmeniz gerekiyor. Vücudun ihtiyacı. Bir de geziyoruz, dolaşıyoruz. Ekstra bir terliyoruz. Vücudumuzun ihtiyacı. Tabii çeşitli su markaları var. Fiyatları farklı filan. Şimdi yine o gösterdiğim market zincirlerinden birinden su aldım. Bu 1 euro 20 cent gibi bir şey olması lazım su. Sallayınca döküldü azıcık. Yani maalesef biraz pahalı olabiliyor. Biliyorsunuz benim kanalımı destekleyen Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon var. Ondan da bahsediyorum sizlere ara ara. Çünkü evinde su arıtma cihazına ihtiyacı olan oluyor. Ben açıklamaya link bıraktım. Oradan bakabilirsiniz dostlar. Detayları öğrenebilirsiniz. Aura Sebulon bir su arıtma cihazı. Evimize kuruyoruz. Ne yapıyoruz? Musluktan sağlıklı ve güvenli bir şekilde suyu içebiliyoruz. Amerikan Hijyen Vakfı onaylı NSF belgesine sahip. Bu suların içerisinde bu filtre ediyor ya makine. Bizim vücudumuza fayda sağlayan o mineralleri falan tam olarak öldürmüyor. Geniş bir destek ağı var. Siz bir sorunuz olduğunda rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Biz ailemle evde kullanıyoruz. O yüzden rahat bir şekilde temiz suya çeşmeden ulaşabiliyoruz. Öyle su bitti, tekrardan bir damacana arayalım, gelsin taşıyalım, öyle bir derdimiz yok. Böyle kolaylıklar var arkadaşlar. Dediğim gibi açıklamaya bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Kendilerine de tekrardan desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Su hayattır sonuçta. Dostlar şimdi Ren Nehri'nin kıyısına geldik. Burası oldukça önemli bir nehir. Şimdi şöyle düşünün. Duisburg'daydık biz videonun başında. Duisburg'da Almanya'nın en büyük iç limanlarından biri var. Ne demek iç liman? Şimdi gemiler iç kısımlara doğru geliyor. Bu nehirler üzerinden şehirlerdeki limanlara ulaşıyor. Tamamen nehirler aracılığıyla oluyor bu. Ve burada yük indiriyorlar, yük bindiriyorlar, bakımları yapılıyor. O yüzden iç limanlar belli başlı denize kıyısı olmayan, okyanusa kıyısı olmayan ülkeler için oldukça önemli. Almanya'da Duisburg şehrini iç liman olarak gayet güzel kullanıyor gördüğüm kadarıyla. O yüzden bunu size bahsetmem önemli diye düşünüyorum. Tam olarak o lojistik mevzusunu burada görebiliyoruz. Şu önümüzdeki teknemsi, gemimsi, buna ne deniyor bilmiyorum da işte o kömür taşıyor. Özel bir ismi vardır mutlaka, ben tekne diyeceğim. Arkasında hemen geçen de araba taşıyor. Bakın minibüsleri görüyorsunuz. Yani lojistiği nehir üzerinden sağlıyorlar. Tabii ki bu da çok büyük bir fayda buradaki insanlar için, bu bölge için. Hemen sol tarafımızda da yine çimleri görüyoruz. İnsanlar ne yapıyorlar? Burada oturuyorlar, vakit geçiriyorlar ama bayağı bir yanmış çimler. Sadece şurası yeşil kalmış. Büyük ihtimalle oraya su alıyor ya, bir şey var orada. Yeşil kalmanın yolunu bulmuş. O hayattaki pozitifliği temsil ediyor. Diğer yerlerde negatif abi. Abi şimdi biz seninle markete girdik, su aldık, birazcık serinledik. Gerçi burada her yerde klima yok abi, marketlerde, restoranlarda vesaire. Belli başlılarında böyle klima var. Ama biz güzel olan bir tane bulduk. Su aldık, serinledik falan derken böyle ufak da bir fiyatlara baktık. Şimdi burada bir ay çalışıyorsun, bir para kazanıyorsun. Market giderleri aşağı yukarı ne kadar tutuyor? Ama bana şöyle hesapla. Etini de yiyor, sütünü de içiyor, peynirini de yiyor. Her şey abi, böyle balığını da yiyor. Güzel beslenen bir kişi için bir aylık gider masraf ne kadar market fiyatlarında? Şöyle söyleyeyim, yok bir alışverişten bahsedelim o zaman. Haftalık olarak söylemem daha doğru bir sonuç verir. Tamam. Aylık olarak tam bunu söyleyemeyebilirim. 4'te çarparız hemen. Haftalık 100 euroluk bir alışverişle bunun içerisinde etin, balığın, her türlü temel ihtiyacın, temel gıda içinde olup ekstra hani böyle kırmızı et ve dediğim gibi balık içine ekleyerek bir alışveriş giderin ancak o kadar olur. Makarnasıydı, pirinciydi, Tabii, tuvalet kağıdıydı, tabii, sabunuydu, kesinlikle. şampuanıydı, her şey buna dahil değil mi? Kesinlikle. Tüm ihtiyaçların, yemen, içmen. Haftalık 100 euroyu bulur. Haftalık 100 lira. Aylık Şöyle, o zaman. size şöyle ben birkaç tane fiyatını verip siz kendiniz de o hesabı yapabilirsiniz. Aynen ha. Mesela et Ya, fiyatı abi en şu çok anda merak edilen. Kıymanın kilosu 10 euro mesela. Ortalama 10 euro diyebilirim. Etin kilosu 13-14 euro. Tabii bu şehirden şehire göre biraz değişik gösterir ama budur Marketten yani. markete de değişir budur tabii. ama yani. 9 liraya bulursun, 11 liraya bulursun kıymayı mesela. Süt dediğin 1 euro bir şişesi. Yani hani bunlar bir ücret değil aslında. Temel gıda burada hiçbir şey. Sebzeler daha pahalıdır ama. Çünkü dışarıdan geldiği için genelde. Tabii ki domates mesela örnek veriyorum kilosu 2 euro, 2,5 euro. 5 euroya da var ama ortalaması 2,5 eurodur bunun. Sen ayda kaç kilo domates yiyebileceksin ki? Yani 10 kiloya sen 25 euro yapıyor yani. Ama o proteini alman gerekiyor, et yemen gerekiyor, Tabii. balık tüketmen gerekiyor, tavuğunu yemen gerekiyor, peynirini yemen gerekiyor. Gerçi burada peynir de biraz pahalı olabilir. Bilmiyorum ama peynir, yok. zeytin Peynir çok ucuz burada. ucuz mu? Çok ucuz peynir. Tamam. Ben o zaman yanlış Peynir düşündüm. çok ucuz. Zeytin? Zeytin
zeytin, şimdi bu zincir marketlerdeki zeytinler çok güzel değil. Ama bu Türk bakkalları, onlar da bizim aynı Türkiye'de yediğimiz tarzda Hikaye getiriyordur. Kesin o tarz zeytinler yapıyorlar. Onlar da kutuları 6 euro, 5 euro, hani 500 gram, 1 kiloları o fiyatlarda. Bak İtalya'nın zeytini çok güzeldi. İspanya gerçekten zeytin konusunda bence sanırım bir numara olabilir benim şu ana kadar denediklerimde. Biz de aslında biraz daha özen göstersek çok güzel zeytinciliğimiz var ama değerini bilmiyoruz bence. Bu konuda ben bayağı bir dayak yedim yani laf söyledim diye, daha dikkatli olalım dedim diye linç edildim ama olsun, hiç önemli değil. Ben bildiğimden şaşmayacağım. Bunu tekrardan söyleyeceğim. Zeytin ağaçlarımızı koruyalım. Canımız onlar bizim, bak yani. Biz gideriz, onlar kalır. Kaç yüzyıllık ağaçlar. Biz yokken buradalardı. Biz olmayınca, biz bu dünyadan göçtüğümüzde de onlar orada kalmalı. Gelecek nesillere emanet. O zaman şöyle bir hesapladığımda kirası mesela 1000 euro olsa, 400 euro da gideri olsa 1400. 2000 Evet. euro kazanan biri için 600 euro cebe kalıyor. Onun da 600 euroyu tabii ki farklı giderler de olabilir. Bunu da kullandı. Sigorta gideri olur. Mesela Ha, evet, tabii. gideri, Arabası vardır. Ha, bir 200-300 euro da öyle düşün. Yine Yani. bir 200-300 euro, 2000 euro kazanıyorsa eğer özel hayatında kullanacak bir parayı kenara ayırabiliyor ya da o parayı biriktirir, tatile gider gibi Evet, düşünebiliriz. evet. Ya bu da bu arada ortalama bir yaşama hesaplıyoruz biz. Mutlaka buna itiraz eden olacaktır. Burada yaşayıp farklı bir fikre sahip olan. Yorumlarda Detaylar da var mesela. Tabii Sadece detaylar aylık da var. Biz kabaca 2000 euro hesaplıyoruz. kazanmıyor. Sene sonunda bazen bonuslar oluyor. Bir maaş fazladan alan insanlar oluyor. 13. maaş adı altında. Yani detaya girdince bunlar çok şeyler Ya var. bir de tek değildir abi. Eşi de Evet, çalışıyordur. eşin çocuğun varsa da çocuk parası falan da onları da hesaba dahil ya etmedim tabii, ya. evet. Burada çocuk başına aylık 250 euro. Tam Gelirin içinden- ne olursa olsun. Ne ol, milyoner de olsan buna sen hakkın. Hadi ya. Tabii 250 euro her çocuk başına burada para alıyorsun. Kaç yaşına kadar emin değilim. Minimum 18, maksimum 24 diye hatırlıyorum. 24'te okula devam etmesi gerekiyor diye hatırlıyorum. Üniversite Ama bu konuda eğitimi. emin değilim. Bu konuda Tamam. tam Bilgilendirirseniz çok seviniriz. Çünkü ben şeyi biliyorum, bir çocuk parası konusu var Almanya'da ama ücretleri bilmiyordum. En azından bu konuyu biz açalım, yorumlarda bilgiler dönecektir. Oradan da biz de bilgilenmiş oluruz yani. Düsseldorf Belediyesi'nden ve halkından özür diliyorum. İçme suyu varmış. Ama bak kaç gündür Almanya'dayım, daha gördüğüm ilk içme suyu Trinkwasser yazıyor. Yani içme suyu yazıyor. Buradan geliyorsunuz böyle. İçiyorsunuz ve şişeniz varsa doldurabiliyorsunuz. Ama tabii ki bir Roma değil. Yani şimdi yalan söylemeyeceğim. Roma bu konuda bambaşka bir seviyede. Ben bir Ermenistan'da o kadar çok sokaklarda su sağlandığını gördüm halka. Bir Roma'da gördüm. Başka bir yerde var mı hatırlamaya çalışıyorum ama sanırım yoktu. Dostlar, şimdi Düsseldorf'a geldik. Bir esnaf ziyareti yapmadan olmaz. Bir kuyumcu kardeşimizle tanıştık. Bekir'di isim. Evet memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Doğma büyüme Düsseldorflu kendisi. Abi burada siz aileden bir kuyumcu dükkanınız var. Evet. Şimdi ben bu muhitleri pek bilmiyorum. Burayı da biraz kırdım döktüm ama kusura bakma. Anadolu kuyumculuk. Ben ola ki buraya gelip tanışmak isteyen olur, bir çay içmek isteyen olur, sohbet etmek isteyen olur, alışveriş yapmak isteyen olur, iş yapmak isteyen olur. Ben söylemek istedim. Bir sakıncası yoktur umarım. Yok estağfurullah, her zaman bekleriz. Çok da teşekkür ediyorum yani, bizi misafir ettin, tanışmak istedin, sohbet etmek istedin ve kameraya çıkmak istedin. Sen doğma büyüme buralısın. Aynen. Nasıl burada yaşam? Şimdi ben çok fazla burada Türk'le tanıştım ama genelde sonradan buraya gelenler. Evet. Şimdi ilk defa böyle doğma büyüme buralı birisiyle tam anlamıyla sohbet edeceğim. Senden birazcık böyle Almanya'yı, Düsseldorf'u, buradaki hayatı dinlemek isterim. Ya ben burada doğma büyümeyim. Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederiz. Buraları gösterdiğiniz için merak edenler vardır tabii ki. Çok merak eden oluyor. Burada hayat nasıl diye. Yani her yerin bir güzelliği var. Her yerin bir zorluğu var. Yani biz de bu kuyum işini ikinci nesil olarak devam ettiriyoruz. 2 kardeşiz. Abim var. O Türkiye'de. Ben buradayım. Yani Düsseldorf'tayız. Düsseldorf gelen varsa güzel bir şehir. Gelenler çok beğeniyor. Özellikle turizm amaçlı gelenler de çok beğeniyor. Buraya gelirlerse, Anadolu kuyumculuğunu görürlerse buyursunlar.
buyursunlar, çekinmeden girsinler. Her konuda yardımcı oluruz yani. Sıkıntı yok. Çok sağ ol. Şu an 6 şubemiz var Anadolu adında. İşte babamız diğer şubede. Ben bu Nordstraß'taki şubedeyim. Sorusu bazen hatta oluyor. Türkiye'den geliyorlar, soruyorlar. Anadolu ismini gördük. Ne yiyebiliriz? Nereye gidebiliriz? Sıkıntı yok. Kendi insanımıza, kendi milletimizden insanlara yardımcı olabilirsek ne güzel bize. O yüzden de her kapımız açık yani. Alışverişe de gelebilirsiniz. Soru sormaya da, kahve içmeye de buyurun gelin. Memleket hasreti oluyor mu hocam ya? Tabii biz şimdi burada doğduk büyüdük ama buranın kültürüyle yani okulda haşır neşir olduk. Kendi evimizde annemiz babamız tabii bize kendi kültürümüzü aşıladılar. Onunla büyüttüler. O ister istemez oluyor. Kendim de şimdi 2 evladım var. Bir kızım bir Allah oğlum var. bağışlasın. Şimdi düşünüyoruz tabii acaba memleketi işte ne kadar benimseyecekler. Benimsemek güzel bir şey, önemli bir şey. Vatanımızı burada temsil ettiğimiz için de sırtımızda da bir sorumluluk var, yok değil. İster istemez burada dışarıda gezerken hal ve hareketlerimize dikkat etmek zorundayız. Onun bir zorluğu var, yani kolay değil. Ben şahsi olarak dikkat etmeye çalışıyorum ki burada işte yaşadığım diğer vatandaşlar olsun, özellikle Almanlar olsun, Türklere karşı bir kin beslememesi ve bizleri sevmesi. Çünkü güzel bir kültürümüz var ama herhangi bir küçük bir hatada bunun hepsini bir kötüye çekebiliyor. Ön yargı oluşabiliyor. Türkiye'ye gidince ne hissediyorsun peki? Türkiye'ye gidince mutlu oluyoruz. Mutlu olmaktan ziyade tabii oranın da zorlukları var. Her şeyini buradan görüyoruz. Orada da ayağımız olduğu için, abim de orada olduğu için bunları birebir yaşıyoruz. Hem güzelliğini hem zorluğunu. Yani sadece tatil değil de biz ticari amaçlı orada da bağlantılarımız olduğu için sıcağı sıcağına yaşayıp nötr olabiliyoruz çoğu konuda. Ama yine de memleketimize sahip çıkmamız lazım. Burada olsak bile. Tek yani babam özellikle der, biz biraz genciz ama sonunda gideceğimiz tek bir yer var, o da memleketimiz. O yüzden o içimizdeki kıvılcımı, vatan hasretini, vatan sevgisini ayakta tutmaya çalışıyoruz. Burada tabii göğsümüzü gererek onu yapmamaya çalışıyoruz. Niye diyeceğim? Göğsünü gererek, bağırarak, çağırarak yaptığım çoğu insanın gözüne batıyor. Güzelliği yaşatmak için kültürümüzün bize öğrettiği o güzeller, işte böyle nazik, güzel konuları yaşatmaya çalışıyoruz ve bunlar da burada kabul görüyor, yani insanların hoşuna gidiyor. Ticarette olsun bunu hissediyoruz. İnsanlar burada geliyor, bizim güler yüzümüzü, böyle sohbetimizi de seviyor. Bu da bize hani evden gelen, işte kültürümüzden gelen, dedelerimizden gelen bir güzellik diyeyim. Yani gelsinler, görsünler, çekinmesinler buraya gelmekten. Burada her yerde imkan var. Bilmiyorum, şimdi Berlin'de başlamış yolculuğun aşağı doğru gelmişim. Evet. Yani burada Türk çok, işte her yerde var. Bulursun. Yardım eli uzatan insan da çok olur. Şöyle bir algı da oluyor. Yanlış anlama. Türkiye'den şimdi geliyorlar buraya. Çok duyuyorum. Aman oradaki Türklere dikkat et. İşte sana şunu yaparlar. Maalesef böyle bir kötü bir algı var burada. Sosyal medyada özellikle son zamanlarda böyle birazcık hem Türkiye'deki Türklerle Almanya'daki Türkler arasında böyle bir çatışma yani olayı, birbirini biraz böyle üzme olayı. Tabii ki yani ülkeler birbiriyle bana sorarsan kıyaslanmaz. Yani kültürler kıyaslanır, o da işte o kültürün şusu güzel, bizim kültürün busu güzel. Güzel şeyleri kıyasla ama işte o orada bunu kazanıyor, o burada şunu kazanıyor, o arabaya biniyor, bu arabaya biniyor. Bize yakışmayan şeyler diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum, kıyaslanmaz. Tabii ki bazı insanlar diyeyim bunun ayarını kaçırıyor PR olarak veyahut da işte tıklama, görüntü olsun diye bunu böyle bir şey yapıyorlar, pohpohluyorlar ama bu konu sadece bize zarar veriyor. Kimseye, sana da zarar veriyor, bana da. Sen şimdi buraya geliyorsun. Yani yazık. Burada geçen birisiyle tanıştım. Aman diyor Türklerden ya diyeyim, niye? Yani niye bana o şimdi ön yargı da oluşuyor geldiğimiz konu. Adam geliyor, aman bu Türk, bundan uzak durayım. Ya birbirimize sahip çıkmamız lazım. Onu kırmak için ya bir o kadar insanlara yaklaşmaya özellikle çalışıyorum yani. Dükkanda değil, kendi şahsi hayatımda. Bunu kırabilmek artık zor olmaya başladı. Yani bir Türk bir yere gittiğinde Almanya'sı şart değil, Avrupa'sı şart değil, dünyanın bir ucuna. Sevinsin ya Türk orada, kesinlikle. Bu adam bana sahip çıkar. Zaten bir uzak durma olayı, bir aman bir şey vardır yani olayı herkes oluyor bir kafasından maalesef. Onu çıkarsın. Evet, maalesef aynen. Son zamanlarda ülkemizde böyle bir şey, birbirimize karşı böyle bir kin besleme, birbirimizi anlamama, üzme, kırma bu olay ama her iki tarafında bunda şey vardır, sorumluluğu var adamın yani. telefonundan tut, bindiği arabasına, yok girdiği evine tut, ondan kıyaslanıyor. Ayıptır ya yapılmaz. Yani Allah herkese tabii en güzelini nasip etsin. En güzelini de bizim insanımıza nasip etsin diye düşünüyorum. Çok hassas bir konu. Korkmayın. Gelin, buradaki Türkler size kucak da açar, yardımcı olurlar. Tabii herkesin imkanı farklı. Herkesin ulaşabileceği network'ü farklı, ulaşabileceği eli farklı. Ama en güzel şey şu, ticarette de, özel hayatta da
birbirine yardım etmek. Çünkü ben şunu yani bu yaşımda şunu gördüm ve öğrendim. Birbirine yardım edince hep bir ileriye daha varıyorsun. Çok sağ olasın valla. Biz Çok teşekkür teşekkür ederim. ederiz. Çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler. Sizin de yolunuz açık olsun. Bol Allah razı kazançlar olsun. diliyorum. Teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Dünya küçük. Evet, Bakalım, dünya küçük gerçekten. Dünya küçük. Dünya çok küçük gerçekten. Neler olacak bakalım bu video kimlere ulaşacak. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Rica ederim. Dostlar şimdi o kadar gezdik dolaştık tabii karınlar acıktı. Burada Saray Restoran diye bir yer varmış. Gayet güzel ve merhaba. Afiyet olsun. Hello. Buranın eski restoranlarından bir tanesiymiş. Burada şimdi bir yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Konuşulacak, anlatılacak, gösterilecek belki çok şey var. Biz kamera arkasında bayağı bir sohbet ettik dostlar ama videoyu da böyle çok sıkıcı olmasın diye belli başlı noktalarda hem bilgilendirici olmasını istedim, hem çevreyi göstermek istedim, hikayeleri anlatmak istedim, insanlarla diyalogları göstermek istedim. Ama çok uzun olunca da bazen sıkılabiliyorsunuz, o yüzden bitirelim istiyorum burada videoyu. Biz de yorulduk birazcık açıkçası. oldu ya. Aynen, Güzel, tadında oldu, tadında güzel oldu. bir sohbet ettik. Evet. Ağzına sağlık abi. Estağfurullah'cığım, senin ağzına sağlık. Ayağına sağlık. Gayet de güzel gezdirdin, dolaştırdın. Çok teşekkür ediyorum. Ben sana Misafirperverliğin teşekkür için de çok teşekkür ben ediyorum. sana teşekkür ediyorum buralara kadar geldiğin için. Benim Benim için- yanıma da geldiğin için teşekkür ediyorum. Benim için büyük keyifti yani. Tayland'daki o güzel sohbetten sonra burada devam etti sohbetimiz. Umarım Çok güzel ilerleyen oldu. zamanlarda tekrardan gelirim. Buraları, çevreyi Kesinlikle. gezeriz, dolaşırız. Başka yerlerde buluşuruz. Hiç fark etmez. Her zaman. Yine ama seni konuk etmek isterim videomda. Her zaman. Beraber Seve seve. vloglar da çekebiliriz yani. Seve- Belli başlı her rotalar zaman. da yapabiliriz. Her zaman. Çünkü gezmeyi gerçekten seviyorsun, öğrenmeyi seviyorsun, keşfetmeyi seviyorsun. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ben böyle insanlarla genelde anlaşıyorum, sen de anlaşıyorsun. O yüzden iyi anlaştık Ne yani. güzel anlaştık işte canım. Var mı söylemek istediğin bir şey videonun sonunda? Sonuçta sen Türkiye'den geldin. Bize bu özlediğimiz muhabbeti de getirmiş oldun yani. Hani burada aradığımız muhabbeti getirmiş oldun. Hani bunun için ben sana ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hani burada çok güzel vakit geçirdik. Muhabbetler ettik. Güzel şeyler üstüne tartıştık. Birbirimize bilgi paylaşımı yaptık. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım güzel bir bilgilendirici video çıkarabilmiştir. Evet. Ağzına sağlık. Bilgileri de paylaştın. Tekrardan teşekkür ediyorum. O zaman kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bizimle paylaşmak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Sorularınız varsa yine yorumlarda bekliyorum. Fikirlerinizi bekliyorum. Selam bile gönderebilirsiniz. Almanya'da yaşayanlar varsa, nerede yaşıyorsa oradan selam gönderirlerse çok seviniriz. Varsa böyle yine yaşadığı şehre davet etmek isteyen, video çekmek isteyen yorumlarda yazarsa çok sevinirim. Instagram'dan mesaj da atabilirsiniz. Duisburg'a yolu düşen Alperen'i mutlaka bir yerlerde Her görür. zaman, her zaman. Zaten Artık bizim şehrimiz Duisburg'da. kesinlikle. Benim gezdirmeyi unuttuğum, bilmediğim yer varsa ve Almanya'dan izleyenler olursa yoruma Evet, belirtsinler. lütfen Bir biz dahaki de öğrenelim. geldiğinizde oraları da Evet, izleyelim. lütfen biz de öğrenelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.